Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Yakup Demir'den. Uzun bir aranın ardından MadByte Games geliştirici günlüklerine kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere sene başında Battle Royale modunu duyurmuştuk sizlere. Bizler de grafik takımı olarak bu devasa haritayı modellerken birçok zorluklarla karşılaştık. Bu zorluklardan biraz bugün size bahsedeceğim. Hadi gelin isterseniz biraz mutfağın arka tarafına bakalım ve ne nasıl oluyor bunun hakkında biraz konuşalım. Evet arkadaşlar, bildiğiniz üzere Zula'da yayınlanan bugüne kadar en büyük haritamız Trabzon Uzungöl haritası. Aklınızda canlanması açısından rakamlarını vereceğim, metrekare ölçümlerini. Uzungöl haritası 26.000 metrekareden oluşuyor arkadaşlar. Şu an üzerinde çalıştığımız Battle Royale haritası ise tam tamına 4 milyon metrekare alandan oluşuyor. Şimdi bu kadar büyük metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Peki bu kadar büyük bir alanı yaparken aynı zamanda sistem ihtiyacını da arttırmadan bunu nasıl kotaracağız? Bunu yaparken birçok zorluklarla karşılaştık. Bugün size bunlar hakkında biraz bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar, ilk olarak terrain geometrisinden bahsetmek istiyorum. Normalde iki tane önümüzde seçenek vardı. Ya terrain map kullanacaktık. Bunu bitmap datadan çıkaracaktık bu terrain geometrik yapısını. Sadece yükseklik seviyelerini verebileceğimiz bir yöntem. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. İstediğimiz geometrik yapıyı elde etmek için çok fazla poligon harcamak zorunda kalıyorsunuz. Her yerde 2 metreye bir poligon vertex olması gerekiyor. Bu açıkçası istediğimiz performansı baltalayan bir şey oldu. Çünkü üçgen sayısı çok artmaya başladı. Biz de bunu şu şekilde mesh yapmayı tercih ettik. Çünkü mesh'te istediğimiz düz alanları daha büyük üçgenlere ayırdık. Daha fazla detay olmasını istediğimiz engebelik arazilerde ise mesh sayısını arttırdık. Bu şekilde terrain yapıyı mesh olarak tamamladık. Ama bunda da şöyle bir sorun oldu. Bu kadar büyük bir alanın terrain geometrik yapısı da bir hayli fazla üçgen tutuyordu, triangle tutuyordu. Bunu da biz toplam 22 eşit parçaya bölerek kendi içerisinde loadlarının da girmesini sağlayarak bu şekilde bir optimizasyonla sonlandırdık. Bunu da bu şekilde aştığımızı söyleyebilirim. İkinci olarak texture limitleri. Şimdi arkadaşlar bu kadar büyük bir yapıyı yapıyorsunuz ve elinizde de bayağı aslında sınırlı bir şeyiniz var, malzemeniz var. Çünkü güzel görselli bir şey çıkartmaya çalışıyorsunuz ortaya ve alanınız çok büyük. Normalde diğer level'larda olsa lokal objelerle bunları bir şekilde araba koyarsınız, farklı objeler koyarsınız. Oradaki realizmi artırabilecek şeyler yapabilirsiniz işte. Çünkü tile eden texture sorunlarınız olmayacaktır. Bunda tam tersi çok az texture'la maksimum grafik seviyesini hedefliyorsunuz. Burada mesela bizim Battle Royale haritasında kullandığımız toplamda 3 tane texture var arkadaşlar. Bir tanesi kaya, belli dik açılarda olanları kaya texture ile boyuyoruz. İkincisi sahra kumu. Sahra kumu dediğim rüzgarın zamanla üzerinden çok geçmesinden dolayı oluşan S şeklinde kum texture'ı. Üçüncü olarak da daha düz olan zeminlere kullandığımız normal kum texture'ı. Sadece bu 3 tanesini kullanarak bu 4 kilometre karelik haritayı boyuyorsunuz. Tabi bunları boyarken de dediğim gibi belli açılara göre boyuyorsunuz. Mesela çok dik olan yerleri kayaymış gibi maskla işaretliyorsunuz. Buna ayrı bir map'ten okutuyorsunuz. Belli bir açılardakine sahra kumu diyorsunuz. Çünkü hani fiziksel bir kumun akışı vardır. Orada bir rüzgar daha çok iz bırakır gibi. Belli bir mantığa tutuyorsunuz bunu. Daha düz alanları ise normal bir tek kum şeklinde geçiyorsunuz. Bu şekilde 3 gruba ayırdık. Bu 3 texture'ı güzel bir şekilde birleştirdik ama bununla beraber sorunlar bitmiyor arkadaşlar. Şimdi siz bu 3 texture'ı ne kadar fazla karıştırırsanız karıştırın, alan çok büyük olduğu için bunlar illaki bir şekilde tile edecektir. Çünkü UV koordinatını bir yerden atıyorum 4 metrelik bir alandan tile edecek şekilde ayarladınız diyelim ki. 3 metre, 3 kilometre sonra da yine aynı UV koordinatı onu tile ettirmek zorunda bırakacaktık. Yani bu ne demek? Yakından gördüğünüz 4 metrelik alan çok güzel ama giderek bu kadar geniş alanı örneği vereyim size. Mutfaklarda klasik kırmızı beyaz masa örtüsü vardır ya, aynı onun gibi bir görüntü oluyor arkadaşlar. Her yer kare 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 şekilde görüyorsunuz. Peki bu sefer diyorsunuz ki uzaklar o çok kare kare oldu. Ben bunun UV'sini biraz daha daraltayım. Yani texture'larını daha büyük kullanayım. Uzakları bu sefer kotarıyorsunuz ama yakına gelip baktığınız zaman bir piksel oluyor 4 metre 5 metre. Yani biraz Minecraft görselliğine dönüyor iş. Biz burada bu problemi şu şekilde aştık arkadaşlar. Bunu farklı bir shader yazarak yazılımcı ekibimiz uzaklardaki UV'lerin açılımını geniş yaptık. Yakınlardakini dar. Bunu nasıl yaptık? 2 pas halinde yaptık arkadaşlar. Uzaktakileri
UV'lerini, texture açılım boylarını daha büyük yapıyoruz. Yakınlardakini ise 4 metrede bir tile edecek şekilde yapıyoruz. Ve bu ikisi arasındaki geçişi de 8-10 metreden sonra soft bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani 2 kere pas çekiyor. Ve siz bunu hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz. Görüntülerde de gördüğünüz üzere kamera gittikçe bu hep sizi takip ediyor. Yani aradaki geçişi anlamanız zor. Uzaklar detaylı gözükürken yakınlar da gayet detaylı bir şekilde gözüküyor. Bir de arkadaşlar bunu tamam tile'ı çok güzel bir şekilde açtık. Uzaklar artık daha büyük gözüküyor. Tile sorununu kırdık, artık o karelenme yok. Yakınlarda detaylı ama şöyle bir haritaya baktığınız zaman bir çiğlik var. Her yer geometrik yapı diyorsun falan ama normal hayatta şöyle bir ufuklara falan baktığınız zaman ya da yüksek bir yerden aşağı doğru baktığınız zaman yerde küçük kasabaları, yolların ince şekilde ayrıldığını, efendime söyleyeyim, erozyon etkisiyle oluşan toprakların akıntılarını, çukurları, girintileri bunları görürsünüz ve bu kafanızda direkt evet bu yüksek bir yerden bakıyorum ya da evet ilerler bayağı bir detaylı algısını oluşturur. Biz bunu arkadaşlar şu şekilde yaptık. Uydu map dediğimiz bir map boyadık. Yani bu 4 kilometrelik alanın hepsini kapsayacak şekilde 4096 texture kullanarak, boyayarak bu uydu datalarını tek tek girdik. Sokakların aralarına farklı geometrik yapılar var. Bunların işte kayaların aşağı doğru yuvarlanmış, erozyon etkisiyle oluşmuş akıntıları, küçük yolları, kasabaların patika yollarını, bunların hepsini elimizde boyadık arkadaşlar. Ve çoğunu gerçek uydu görüntülerinden birebir haritanın üzerlerine uygulayarak gittik. Ve bu şekilde yukarıdan baktığınız zaman biliyorsunuz uçaktan atlanıyor Battle Royale modunda. Uçaktan atladığınız zaman, yeryüzüne baktığınız zaman gerçekten bir sanki yüksek bir yerden atlamış da aşağıdaki manzarayı izliyormuşsunuz gibi hissiyata kapılıyorsunuz. Bu güzel bir şey ama bunun sadece böyle yaparsak aşağı indiğimizde ise bizi koca piksellerin karşılayacağı bir manzara olacaktır. Bunları ne şekilde aşıyoruz arkadaşlar? Yukarıdayken %100 gösteriyoruz bu uydu map'ini. Aşağı indikçe aynı şeydeki gibi texture'ın uzaklara gittikçe nasıl tile olma oranını arttırıyorduk. Buradaki aynı mantık aslına bakarsanız. Ne kadar yaklaştığımız zamansa zemine bu uydu map'i yavaş yavaş alfalanarak gidiyor ve alttaki hani ilk başta yaptığımız bu 3 texture'lı mixleyerek yaptığımız dokuya geçiş yapıyor. Yani o koca pikselleri artık biz görmüyoruz ama normal yakınlar çok detaylı dokuları görüyorsunuz, texture'ları. Uzaklara baktığınız zaman ise çok harika bir uydu manzarası görüyorsunuz. Yani realizmi gerçekten arttırıyor bu efekt. Anlatacaklarım şu anlık bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.